Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifi ile geldim. Hazırlamış olduğum hamur ile kolaylıkla açabileceğiniz, ayrıca görüntüsüne de hayran kalacağınız nefis bir baklava hazırladım. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen yapımına başlayalım. İlk olarak yoğurma kabımın içerisine 2 adet yumurta ve 50 gram oda ısısındaki tereyağını alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağını da ekliyorum. Ardından üzerine 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ben elma sirkesi kullandım ama dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Üzerine 1 çimdik de tuz attıktan sonra şimdi karıştıracağım. Evet, şimdi azar azar un ilavesi ederek hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Bu tatlıyı hazırlarken baklavalık un kullanmanızı öneririm. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Ama siz unu kontrollü. Hamurumuz yumuşak olmayacak, çok da sert de olmayacak. Orta sertlikte bir hamur hazırlayacağım. Evet, hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerini kapatıp yarım saat boyunca dinlendirmeye bırakacağım. Evet, dinlenen hamuru bezeler haline getireceğim. Tüm bezeleri aynı tutmak adına tartarak hazırlayacağım. 85 gram ağırlığında hazırlıyorum. Ama siz mandalina büyüklüğünde de hazırlayabilirsiniz. Tüm hamuru bezeler haline getirdikten sonra üzerlerini örtüp tekrardan yarım saat boyunca dinlendirmeye bırakacağım. Evet, hamurlar dinlendi. Şimdi tahtamın üzerine biraz nişasta serpiyorum ve üzerine bir bezemi koyuyorum. Tekrardan bezenin üzerine nişasta serpip oklava ile açmaya geçiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla açılıyor. Gerçekten bu kadar kolay açılacağını ben de düşünmemiştim. Ara ara nişasta ekleyerek hamurumu en ince şekilde açabileceğim kadar açacağım. Bu arada hamuru akşamdan yoğurup buzdolabında bekletip sabah kalkıp açabilirsiniz. Yine bu incelikte açıyorum. Şimdi hamuru son kez oklavanın üzerine sarıyorum. İki ucunu ortaya doğru büzüyorum ve dikkatli bir şekilde hamuru oklavadan çıkarıyorum. Evet, şimdi iki ucunu ortaya doğru toparlıyorum. Tam ortasına gelecek şekilde ara ara ceviz yerleştiriyorum. Ben bu tarifte ceviz kullandım ama sizler arzu ettiğiniz şekilde fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Cevizleri koyduktan sonra hamurun alt ve üst ucunu katlıyorum. Sonra elimle cevizler ortada olacak şekilde hamurların kenarlarından kıstırıyorum. Ardından belirlediğim yerlerden kesiyorum.
Evet, şimdi baklava dilimlerimi ters çevirerek tekrardan kenarlardan kıstırıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi harika görünüyorlar. Evet, şimdi sizlere bir tane daha göstereyim. Hamur bezemi bol nişasta ile açıyorum. Hamur dinlendikçe açılması kolaylaşacaktır. Bu nedenle hamur dinlendirme bölümünü atlamayın derim. Evet, ara ara nişasta ekleyerek hamuru ince açabileceğim şekilde açıyorum. Evet, şimdi oklavamın üzerine hamuru sarıyorum. İki ucunu ortaya doğru büzüyorum ve oklavadan dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Evet, şimdi iki ucunu ortaya doğru toparlıyorum. Ve tam ortasına gelecek şekilde ara ara ceviz yerleştiriyorum. Cevizleri iri bir şekilde kıydım. Cevizlerimi yerleştirdikten sonra hamurun alt ve üst ucunu katlıyorum. Şimdi cevizler ortada olacak şekilde elimle hamuru kıstırıyorum. Evet, şimdi belirlediğim yerlerden hamuru kesiyorum. Ve şimdi baklava dilimlerime ters çevirerek tekrardan uçlarından kıstırıyorum. Evet, baklavalarımı şimdi fırın tepsisine diziyorum. Fırın tepsisini önden yağlamadım. Tüm tatlımı bu şekilde fırın tepsisine dizdim. Şimdi üzerine 150 gram eritmiş olduğum tereyağını sürüyorum. Bu aşamada birkaç püf noktadan bahsetmek istiyorum. Eritmiş olduğum tereyağını ılık bir şekilde tatlımın üzerine sürüyorum. Asla sıcak bir şekilde dökmüyorum. Eğer bu şekilde dökersem sıcak halde tatlım hamurlaşacaktır. Bu yüzden bu püf noktaya dikkat etmenizi öneririm. Bu arada tereyağını da üzerinde oluşan beyaz köpüğü de aldım. Tatlımı 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişireceğim. Tabi bu fırından fırına değişiklik gösterebilir. Siz kontrollü bir şekilde pişirin. Tatlı pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. 2,5 su bardağı şekeri tenceremin içerisine aldım. Üzerine 3 su bardağı su ekledim. Ve içine bir dilim limon da ekleyerek şerbetimi orta ateşte 20 dakika boyunca kaynatacağım. Evet, baklavam pişti. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı ve muhteşem görünüyor. Şimdi baklavalarımı şerbetleme bölümüne geçiyorum. Ben şerbetlemeyi tatlım ılık ve şerbetim de ılık bir şekilde döküyorum. Böylelikle daha bir çıtır oluyor. Ama siz biraz daha yumuşak olsun istiyorsanız tatlınız ılık ve şerbetiniz sıcak bir şekilde dökün. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir baklava tarifi oldu. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Şerbetini döktükten en az bir 3 saat sonra servis etmenizi öneririm. Ama benim o kadar zamanım olmadığı için 1 saat sonra servis etmek durumunda kaldım. Ve baklavayı dondurma ile servis etmeyi tercih ettim. Böylelikle daha da lezzetli bir hal aldı.
Ve böylelikle bir videomun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.